Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tadına doyamayacağınız çok lezzetli Oreo'lu sütlü tatlı tarifi paylaşacağım. Bu tatlının yapımı çok kolay, şekli bir o kadar güzel ve lezzetine doyamayacaksınız. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz tatlının tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tatlımızın ilk olarak muhallebi kısmını yapacağız. Bunun için tencerenin içerisine 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı buğday nişastası, isterseniz mısır nişastası da kullanabilirsiniz. 1 su bardağı toz şekeri ekledikten sonra kuru malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre. Kuru malzemeleri çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırdım. Tarifimde 5 su bardağı süt kullandım. Malzemelerin içerisine sütün bir kısmını ekliyorum. Kuru malzemelerle sütün bir kısmını karıştırıyorum. Tencerenin içerisine sütü koyarken azar azar ekleyip karıştırırsanız nişastanız ve ununuz topaklanmaz. Biraz daha karıştırdıktan sonra kalan kısmını da ekliyorum. Tekrar karıştırarak tencereyi ocağın üzerine koyuyorum. Ocağımızın altını açmadık. 1 adet yumurta sarısını da ekleyip onu da karıştırıyorum. Yumurtayı da güzelce çırptıktan sonra ocağımızın altını açacağız. Ocağımızın altını yüksek ateşe getirerek açtık. Kaynayıncaya kadar karıştırarak pişiriyoruz. Bu aşamada kesinlikle karıştırmayı bırakmayın. Aksi halde muhallebinin tabanı tutabilir ve de topaklanma olur. Karıştırmaya devam ettikçe muhallebimiz koyulaşmaya başladı. Kenar kısımlarından da çok az kaynamaya başladı. Bu aşamadayken içerisine 1 paket vanilyayı ekliyorum. Vanilya ile birlikte muhallebiyi karıştırarak sadece 2 dakika boyunca kısık ateşte pişiriyorum. İki dakikanın sonunda muhallebimiz hazır. Ocağımızı söndürüyoruz, muhallebiyi ocağın üzerinden alıyoruz. Muhallebiyi soğutmak için genişçe bir kasenin içerisine alıyorum. Muhallebi tamamen soğuduktan sonra içerisine krema ekleyeceğiz. Bu aşamaya çok özen gösterin. Kremayı katmadan önce muhallebinizin iyice soğumuş olması gerekiyor. Arada bir de mutlaka karıştırıyoruz. Böylelikle muhallebinin üzeri kabuk bağlamıyor. Bu arada videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Muhallebimiz yeterince soğudu, kıvamı da koyulaştı. Soğumuş olan muhallebiyi 1 dakika boyunca mikserle çırpıyorum. Daha sonra içerisine 1 paket kremayı ekliyorum. Krema tamamen muhallebiyle özleşine kadar mikserden geçiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi muhallebimizin kıvamı oldukça güzel oldu. Bu tatlıda 150 gram Oreo bisküvi kullandım. Bisküvileri bütün olacak şekilde rondonun içerisine koyuyorum.
Un ufak hale gelinceye kadar rondodan geçiriyorum. Bu tatlı gerçekten çok güzel ve lezzetli oluyor. Çocuklarınız da bu tatlının lezzetine bayılacak. Tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Rondodan geçirmiş olduğum Oreo bisküvileri başka bir kabın içerisine koyuyorum. Tatlımıza artık şeklini vererek kavanozlara boşaltacağız. Kavanozların taban kısmına biraz muhallebiden koyuyorum. Ben bu tatlıyı kavanozların içerisine koydum. Sizler isterseniz kupların içerisine ya da kaselere de koyabilirsiniz. Muhallebinin bir kısmını kavanozlara koyduktan sonra rondodan geçirmiş olduğum Oreo'ları da kavanozların içerisine koyuyorum. Bu aşamada her kavanoz için bir yemek kaşığı olacak şekilde döküyorum. Daha sonra tekrar muhallebinin kalan kısmını kavanozlara eşit olacak şekilde döküyorum. Muhallebinin hepsini kavanozların içerisine boşalttım. Tahtanın üzerine biraz vurarak muhallebileri sıkıştırıyorum. Üzerlerine tekrar bir yemek kaşığı olacak şekilde Oreo bisküvilerinden koyuyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz, sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Hazırlamış olduğumuz tatlıyı buzdolabına kaldırıyoruz. İsterseniz 4-5 saat boyunca buzdolabında bekletin ya da ertesi gün servis için hazırlayabilirsiniz. Ben bir gün sonra servis için hazırlıyorum. Tatlının orta kısmına bir çay kaşığı fındık parçalarından koyuyorum. Bu aşamadan sonra tatlınızı istediğiniz şekilde süsleyip servis edebilirsiniz. Bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Her kavanoza bir tane de Oreo bisküviden koyuyorum. Her kavanozun içerisine bir dal da naneden yerleştiriyorum. Naneler de bu tatlının güzelliğine güzellik katıyor. Sizlere bir de bu leziz tatlının iç dokusunu göstermek istiyorum. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. İki katmanında muhallebi, iki katmanında Oreo bisküvisi olan bu tatlı gerçekten çok güzel ve lezzetli oldu. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.